Edebi Kulis programından herkese merhaba. Yaşamımızda iz bırakan kelimelerini, cümlelerini sevdiğimiz yazarların hayatına başka bir gözle bakmaya çalışacağız. Bu bölümde herkese derin izler bırakan Raina Maria Rilke'yi konuşmak istiyoruz. Bu arada ben Fatma Türk. Ben Beyza Yaşar. Evet, Beyza Yaşar cephesinde acaba Rilke nereye böyle dokunuyor çok merak ediyorum. Buyur Beyzacığım, seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol. İlk araştırması benim için heyecan verici bir araştırma oldu. Hatta programa başlamadan önce seninle de konuştuk. Böyle ister istemez çok dağıldığımı hissettim. Bugün notları son bir kez toparlarken, üstünden geçerken de aynı şeyi hissettim. Umarım çok dağınık olmaz anlatım. Ama ya çok fazla okuma yaptığım için mi böyle, yoksa Rilke'nin hayatı mı böyle çok atraksiyonlu ve dağınıktı bilemedim şu anda. Onun için böyle bir şunu düşündüm, çalışma yaparken ve bir araya getirirken de aslında her ikimiz de bence burada yazarları ve şairleri konuşurken herkes kendi radarına takılan yerleri konuşuyor. Onun için biraz daha böyle daha rahat hissediyorum artık. Neticede bunlar benim radarıma takılanlar. Rilke deyince, Rilke okurken neler benim dikkatimi çok çekti. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi başlayacağım. Biraz hani çocukluğundan büyüme serüvenine, birazcık işte o kişilik yapılanmasına, hayatından geçen insanlar çok önemli bence. Rilke yapma noktasında. Biraz daha bugün kişiler üzerinden de konuşacağız diye düşünüyorum. Ama Rilke 4 Aralık 1875 yılında Prag'da doğuyor. Tam ismi çok güzel ve upuzun. Rene Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke olarak geçiyor nüfusta. Annesi ilginç bir kadın. Soyluluk takıntısı olan ve ciddi manada ben hasta olduğunu düşünüyorum şahsen bu okumaların üzerine. E, Babası ise kariyerini, yapmak istediği kariyerini, yani askerlikle ilgili kariyerini gerçekleştirememiş ve bir demiryolu firmasında memurluk yapan bir adam. Burada enteresan iki yapı var. Anne çok baskın bu yapıda. Baba çok sönük ve geride bir yapı. Fakat Rilke'nin 15 yaşına kadar aslında kendine dair bir hayat değil, annesinin ve babasının zihnindeki kurgusal hayatı yaşadığını görüyoruz. Bu çok önemli ki 15 yaş oldukça uzun bir zaman. Yani insanın, Rilke'nin ilk 15 yılının bu şekilde şekillenmiş olması bence sonraki süreçte kendi sesini, kendi tarzını bulması noktasında onu böyle o dinamikte ve o zorlantıda tutan alanlardan bir tanesi. İlk yıllarında tabii ki de annenin etkisi çok baskın, Rilke'de de her çocukta olduğu gibi. Annesi Rilke'nin doğumundan önce bir kız bebek kaybediyor. Ve Rilke bu bebeğin üzerine dünyaya gelen bir çocuk. Ve annesi tam olarak onu kaybettiği kız çocuğunun yerine koyuyor ve tam manasıyla bu şekilde, yani onu bir kız çocuğu gibi giydiriyor. İşte saçlarını uzatıyor, tarıyor, örüyor. Tam bir kız çocuk nasıl büyütülürse Rilke 6 yaşına kadar, yani işte okul hayatı, daha sosyal ve dışarı hayatı başlayana kadar bu şekilde annesiyle evde bebeklerle falan oynayarak bir kız çocukmuş gibi büyütülen bir kişi. O noktada sonrasında e, 10 yaşından itibaren de daha çok babasının aslında vizyonu devreye giriyor ve Rilke'yi askeri okula gönderiyorlar. Şimdi burada enteresan bir şey var. Yani kız çocuğu gibi büyütülmüş bir kişi varken karşımıza, sonra birdenbire hani askeri okul gibi sert, böyle zorlayıcı, kurallı bir okula gitmiş olması çok ilginç bir ve uçlarda bir savrulma gibi bence Rilke açısından bakıldığında. Çünkü aslında bunu yetişkinliğinde de görüyoruz. Rilke yapı olarak da kırılgan ve fiziksel olarak da zayıf bir adam aslında. Sık sık hastalanıyor, ciddi hastalıklar yaşıyor hayatının ilerleyen zamanlarında da. Neticede zaten şöyle şeyler de görüyoruz. Askeri okulda ki zamanlarının çoğunu revirde geçiriyor ve kitap okumak, işte şiir yazmak gibi alanlar açıyor burada kendisine. Yani ilk belki 7-8 sene annesinin hayaline dair bir hayat kurgusu var. Ve 15 yaşına kadar da 10 yaşından 15 yaşına kadar, yani 5 sene askeri okul hikayesi var. O da daha çok babasının kendi hayallerinin belki çocuğu üzerinden işte hayata geçirme fantazisiydi diyebiliriz.
Bu 5 seneyle ilgili hayatımın en büyük ve en gerçek felaketiydi diye anlatıyor Rilke. Gerçekten çok zorlanıyor askeri okulda. Ve bu 5 yılı zihnimden kovmak ve inkar etmek için ömrüm boyunca neler yapmadım ki diyor başka bir yerde. Oldukça zorlayıcı bir tarafı var yani bu sert disiplinli eğitimin. Bu noktada hani bu zayıf fiziksel zayıflığını ya da hastalanmasını da bir şekilde aslında bir kalkan gibi Rilke Bürken kullanıyor. Ben böyle olduğunu görüyorum. Yani daha çok onun arkasına saklanıp bazı şeyleri yapamamasının ya da zayıflığının daha sakin, daha rölantide bir hayat kurgusu oluşturmaya çalışıyor bu içerikte. Askeri okuldan sonra birkaç farklı denemesi oluyor. Farklı liseler, farklı okullar. Fakat en sonunda geldiği noktada e, kelimelerin peşinden gitmenin ve ilhamın onun için çok önemli olduğuna karar verip şair olma konusunda net bir kararlılık gösteriyor. Buraya kadar hani normal bir okul hayatı ve işte çocukluk, ergenlik gibi görünüyor. 1897'de bence en belirgin Rilke üzerindeki en büyük etki bütün hayatı boyunca devam ettirecek olan Salome ile tanışıyor. Salome çok ilginç bir kadın. Bence Salome üzerine ayrı bir program yapılır yani. O kadar enteresan bir kadın. Petersburg doğumlu Salome ve dönemin çok böyle ne diyelim dehalarıyla görüşen ve onların hayranlığını kazanmış bir kadın. Herkes peşinden koşuyor. Yani işte Nietzsche'den Freud'a kadar işte Rilke gibi hayatında böyle ilginç kişiler var ve hepsinin hayranlığını kazanmış. Zeki bir kadın, güzel de bir kadın. Görürseniz hani fotoğrafları var, bakarsanız göreceksiniz. Gerçekten etkileyici bir güzelliği de var bence. Psikanaliz üzerine e, ne diyelim yani psikanaliz yorumu üzerinde duran ilk kadın diyebiliriz bu noktada. Ve feminizm öncülerinden gayet böyle felsefi tartışmalar yapabilen ve böyle etkileyici yazılar yazan hem zeki hem de güçlü bir yapı. Çok özgürlük merkezli yaşamış. Kendini gerçekleştirme noktasında çok ne diyelim azimli ve istikrarlı davranmış bir kadın. Özellikle o dönemin Avrupa'sı içinde ve bir kadın algısı içinde diyebiliriz. Tanıştıklarında ilki 22 yaşında, Salome 60, 30 özür dilerim. Salome 36 yaşında. Rilke'nin aslında burada enteresan bir şey açılıyor. Rilke'nin kadınlarla ilişkisi bence ilginç. Yani bu belki daha o ilk çocukluk zamanında annesiyle kurmuş olduğu ilişkiye dayandırılabilir. Ama derin ve şefkatli ilişkiler kurduğunu düşünüyorum ben Rilke'nin. Yani sadece bir tutku ve cinsellik üzerine kurulu bir karşı cins ilişkisi yok bence Rilke'nin. Yani o şiirindeki derin dil bence aslında normal hayattaki ilişkilerinde de görünüyor. Herkes özellikle önem verdiği kişilerle hani onları kırmamak, incitmemek, hayatından çıkartmamak böyle çok radikal hareketleri yok mesela ilişkilerine bakılınca. O açıdan daha böyle yumuşak ve sevgi ve şefkatli bir dili olduğunu görüyoruz. Fakat hani bu ilişkide özellikle Salome'ye baktığımızda Rilke'nin tamamen buraya kendini bırakmış olduğunu görüyoruz. Yani kendini Salome'nin ellerine bırakmış, emanet etmiş ve hani beni istediğin gibi şekillendirebilirsin gibi bir yer var. Çünkü Salome gerçekten baskın bir yapı. Zaten Rilke günlüklerinden birinde şöyle bir şey de söylüyor Salome ile olan ilişkisi bağlamında. Ben varlıklı taraf olmak istiyordum. Verici olan, davetler yapan ve usta olan taraf olmak isterdim diyor. Bu çünkü Salome tam olarak. Yani o daha böyle edilgen, daha uyan, daha o merkezin çevresinde dönen bir yapı Rilke. Ama bundan da memnun. Bence bu noktada bir belirgin bir şikayetinin de olduğunu düşünmüyorum şahsen. Salome zaten ciddi bir şekillendirmesi ve müdahalesi var ilkeye. İşte isminden giyim şekline kadar, yazısının düzgünlüğünden, şeklinden, Rilke'nin beslenme şekline kadar birçok alanda müdahalelerde bulunmuş. Bunların çoğu, şimdi müdahale kelimesi burada biraz ne diyelim çok doğru olmayabilir aslında. Birazcık böyle ilham da olmuş gibi bir hal de var. Yani böyle üstten çok bu yapılacak gibi bir şey Yönlendirmiş.
Evet, yani ilham olmuş. Onun o hali, yani Salome'nin hayatı öyle yaşaması, Rilke'nin hoşuna gittiği için de birazcık böyle daha ona uymak, uyumlanmak ve onun gibi yaşamakla ilgili de bir dinamiği var bence. İlginç bir şey var ama yani burada biraz dediğim gibi psikanalitik olarak baktığımızda da anne ilişkisine gidiyor. Bence Salome'nin de burada bir annelik e, tarafı var Rilke üzerinde, etki olarak, yani çok yönlendirmeci olduğu taraflar biraz da böyle o annelik tarafıyla da sanki zaman zaman öne çıkıyor gibi. Şunu şöyle bir şey de söyleyebiliriz aslında. Rilke'nin düşünsel olarak da çok beslenmesine yardımcı oldu bence Salome. Çünkü ondan önceki şiirlerinde çok romantizm hakim Rilke'nin diline. Fakat Salome'den sonra daha çok işte böyle Nietzsche okumaları ya da Freud okumaları yapıyorlar beraber. Ve aslında Rilke'nin şiiri de o hani esrik havadan daha felsefi derinliğe doğru yol alan bir içeriğe de gidiyor. Yani hem fiziksel olarak hem düşünsel olarak Salome gerçekten ciddi manada etki bırakıyor Rilke üzerinde. Bu birliktelik 4 yıl sürüyor. Fakat Rilke ölene kadar mektuplar ve böyle aralarda kısa buluşmalar şeklinde görüşmeleri hep devam ediyor. Yani tam olarak bir kopma yok burada. Hatta Rilke son hasta yatağında son mektubu da yine Salome'ye yazıyor. Yani son nefesine kadar ilişkisi onunla devam etmiş. Ee, Şöyle de bir tarafı var bence Salome'nin Rilke için. Bir can yeleği gibi bence Salome. Yani Rilke hayatı boyunca ne zaman bir sanatçı tıkanıklığı yaşasa, bir güvensizlik hissetse ya da kendi içsel bunalımları ya da boşluklarıyla baş etmeye çalışsa, bu anlarda hep Salome'ye yazdığını görüyoruz. Hep orada bir Salome'ye yazılmış mektup var. Bir yardım çağrısı aslında bu mektuplar bence bir şekliyle. Ve Salome de her seferinde Rilke'nin elinden sakince tutmuş ve onu ayağa kaldırmış. Bu şekilde aslında hep böyle birbirlerini besleyen bir ilişki şekilleri var. Salome özelinde daha dediğim gibi kadın olarak bence enteresan ve incelenmesi gereken bir yapı. Daha yakından tanımak isterse dinleyenler, hani daha böyle okuma yapmak gibi değil de 2016 yapımı bir film var Salome hakkında. Lou Andreas Salome Özgür Olma Cesareti diye Türkçesi. Bunu izleyebilirler. Çok güzel bir film ve o dönemi gerçekten keyifli anlatıyor. Alman yapımı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de yine Rilke ve Salome ilişkisini daha böyle derinlemesine ve biraz daha psikolojik bir altyapıyla incelemek isterseniz, ben araştırma yaparken e, Alper Hasanoğlu'nun Patolojik Bir Aşk Hikayesi isimli bir yazısı var. Ona da bakabilirler dinleyenler, isterlerse onun üzerinden de bir okuma yapabilirler. Buradan Rilke'nin biraz daha hani Salome ile olan ilişkisinden sonra daha böyle kendine bir aile kurmakla ilgili bir sürece geçiş yaptığını görüyoruz. Bu noktada bir sanatçı topluluğunda Clara Westhoff'la tanışıyor. Clara Westhoff bir heykeltıraş ve onunla nişanlanıyor. Burada ilginç bir taraf var bence Rilke ile ilgili. Rilke'yi çalışırken ben en çok şunu gördüm ve hissettim. Hep bir deneme ve arayış içinde ilke. Bu güzel bir şey bence. Yani cesurca ve rahatça denemiş birçok şeyi. Onun için dışarıdan ona bakmak enteresan bir tecrübe bence şu an bizim için. Çünkü mesela aile kavramına bakarsak burada, aslında Rilke için aile kavramı mitolojik bir kavram. Çünkü içinden çıktığı aile e, tam manasıyla sağlıklı bir aile yapılanması değil. Yani görmedi, sağlıklı bir yapı yok gördüğü. Onun içinde tabii ki kendine göre farklı parçalar birleştirerek kendine dair bir tanım geliştiriyor, bir versiyon görmediği için. O noktada burada şöyle bir şey var, onu paylaşmak istiyorum. Hani bunun ne kadar böyle fantastik bir öğe olduğunu Rilke için. E, Nişanlısına işte o dönemdeki Clara Westhoff'a yazdığı bir mektupta bir resim aktarıyor kendisiyle ilgili. Diyor ki bir ocağın önündeydin.
loş ışıkta onun için yemek pişiriyordu. Bir tablo gibi anlatıyor bunu Rilke. Cam tabakların içinde ışıldayan bal, fil dişi renginde soğuk tereyağı dilimleri, Rus tarzı bir masa örtüsü, sert bir somon ekmek ve Hamburg gülü, karanfil ve ananas kokan çay. Çay fincanlarına altın rengindeki alacakaranlığa güneş gibi batan limon dilimleri koyacaktı. Her yerde uzun saplı güller olacaktı, diyor. Böyle bir tablo, yani tam bir tablo tasviri gibi. Ama gerçekte Rilke her akşam yulaf falan yiyen bir adam yani, böyle bakıldığında. Ama gerçekliğiyle fantazi dünyası, yani o daha zihnindeki dünya birbirinden çok kopuk. Bence burası önemli bir bilgi Rilke için. Rilke'ye bakarken ve onu incelerken. Çünkü burada bir inanç ve bir motivasyon var Rilke için. Yani evlilik Rilke için aslında büyümenin bence önemli bir adımıydı ve büyümek için atılmış bir adımdı. Yoksa evlilik çok aslında Rilke'ye uygun bir yapı değil bakıldığında. Zaten ilişkisi de çok hani anladığımız manada bir klasik evlilik olarak ilerlemiyor. Ama hani bir çocuktu sanki ve sanatçı olabilmesi için bir erkeğe dönüşmesi gerekiyordu ve onun için de evlenmesi gerekiyordu Rilke'nin, ve evlendi gibi bir kontekst var bence burada evlilikle ilgili. Bu arada evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili aslında benim çok sevdiğim bir metni, çok kısa böyle bir yazı okuyacağım. Rilke bunu evliliğinin ilk dönemlerinde kaleme almış. Diyor ki iki insanın birleşmesindeki en büyük vazifenin her birinin diğerinin yalnızlığını koruması olduğunu düşünüyorum, der. Bu beni çok etkiler her zaman, ne zaman okusam. Çok şahane bir ifade bence bu. Fakat burada şöyle de bir taraf var ki zaten bunu hem eşiyle hem de kızıyla olan ilişkisinde görüyoruz ki aslında bağlanmayla ilgili ciddi bir problem var Rilke'nin hayatında. Özellikle kızı üzerinden bunu çok net okuyabiliyoruz. Çünkü çok kopuk bir ilişkisi var kızıyla. Çok az görüyor. Çok az ilişki içindeler, ilişki halindeler. Bir ilişki kurmuyor yani. Bir ilişki inşa etmiyor. E, O noktada ben biraz hani böyle okurken onu da hissettim. Rilke hep kendisiyle ve yaratıcıyla bir bağ kurmanın peşinde koşmuş aslında hayatı boyunca. Onun dışındaki bütün bağlar ve ilişkiler hep daha tali kalmış gibi geliyor. Hani onlardan öğreniyor, besleniyor ama ilişkiyi derinleştirme noktasında hep zihni kendisinde ve o kendisinden daha büyük olan e, yaratıcıda. Yaratıcı kaynağın merkezinde gibi diyebiliriz. Çok uzattım biraz, kısa kesmeye çalışacağım ama e, bu süreçten biraz daha Rodin'le olan ilişkisine geçebiliriz. Çünkü aslında evliliğinde böyle iyice o darlanmaya başladığı süreçlerde bir iş teklifi alıyor. Çok düşük bir ücret olmasına rağmen Rodin'le çalışmak için Paris'e gidiyor. Bu bence Salome'den sonra Rodin ikinci büyük kişi, etkileyen Rilke'yi ikinci önemli kişi. Bununla ilgili de Rachel Corbett'in Hayatını Değiştirmelisin diye bir kitabı var. Ben hazırlanırken çok faydalandım. Çok da güzel. Yani hem Rodin'le ilgili çok detaylı bir bilgi var içinde, hem de Rilke ile ilgili. O açıdan o kitabı da tavsiye ederim ilgilenenler. Rilke ve Rodin'in hikayesi alt başlığıyla Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlanmış bir kitap. Rodin en belirgin şekilde Rilke'yi aslında disiplin ve üreticilik konusunda çok etkilemiş olduğunu görüyorum ben. Yani Rilke böyle daha çok bulutlara bakarak ilham perilerinin gelmesini bekleyen bir adamken Rodin onu böyle harekete geçmeye ve çalışmaya, çünkü Rodin'in bir felsefesi var. Diyor ki Rodin sadece çalışmak vardır diyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışırsanız bir şey olur. Bir yere gelirsiniz. Onun dışındaki her şey boştur diyor. Zaten kendi yaşantısını da tamamen çalışmanın üzerine inşa etmiş bir kişi. Yani Rilke için Rodin ilhamdan biraz daha böyle emeğe geçiş kısmı diyebiliriz. Onun için aslında Rilke'nin sesini bulma serüveninde, kendi tarzını bulma serüveninde aslında şöyle de bir taraf var. Bir heykeltıraştan öğrendikleriyle bir alan geliştirmiş olması da bence çok önemli. Çünkü heykel dediğimiz şey çok somut bir sanat şekli.
Şiir daha soyut bakıldığında. Ama o somutluktan şiire çok sağlam bir edebi dil yansıttığını da düşünüyorum ben. Burada zaten şöyle bir şey var. Kendisinin de ifade ettiği Rilke'nin içeriği görmek diye bir tekniği var. Bu teknik enteresan çünkü bunu çok belirgin bir şekilde ilk özellikle o kendine dair tarzı bulmaya çalışırken Rilke çok üzerine duruyor ve çok kullanıyor. Bu da şu, yüzeyden içeriye doğru yapılan bir yolculuk aslında bu. Duygusal da bir bağ kurmayı da içinde barındırıyor. Bunu daha çok nesneler üzerinden tecrübe ediyor Rilke. Çünkü tabii ki bu süreçte Rodin'le çalışıyor olmasının etkisi var burada. Ama bu bir inceleme değil diyor Rilke. Burası önemli. Yani herhangi bir inceleme yapmıyorum ben diyor. Bu yani bakan kişinin de bakış açısını yansıttığı, onunla birlikte dönüştüğü, artık bir müddet sonra o baktığı nesnenin bir parçası olduğu, hatta kendisi de o olduğu, birbirine böyle geçkili, ilginç bir süreçten geçtiğini anlatıyor. Yani nesnenin bakışını içselleştirmek gibi bir şey diyebiliriz. Burada hatta bir kaya örneği var verilen. Yani bir kayanın karşısına geçtiğinde onun kaya olma halinin şekillenmeye başladığı ana dikkatini vererek başlıyor ve ondan sonra bunu yavaş yavaş kendine alarak kendi merkezinde bir kayanın ağırlığını hissedene kadar ona bakmaya devam ediyor. Yani çok böyle enteresan, uzun, bence biraz hipnotik bir tarafı da olan ilginç bir bakma şeklini anlatıyor burada. Bunun çok önemli bir pratik olduğunu ve şiir dilini de etkileyici şekilde değiştirdiğini kendisi de zaman zaman farklı şekillerde anlatıyor. Her gün mesela bir dönem hayvanat bahçesine gidiyor ve bu tekniği oradaki hayvanlar üzerinde deneyimliyor. Sonrasında da eve döndüğünde bunları işte farklı eskizler çizerek ve yazarak da o günü bir şekilde kağıda döküyor. Netice itibariyle bir imge, yani somut bir imge yaratmadı. Yani bir heykeltıraşlık yapmadı tabii ki. Ama bu imge yaratımını şiirinde bu yolla çok belirgin bir şekilde görebiliyoruz diyebiliriz. Zaten şöyle bir şey de var, söylemi de var. Şiirler diyor insanların sandığı gibi duygu değildir. Şiirler deneyimdir. Bu enteresan bir açıklama bence. Burada Rilke'nin bağımsız bir çalışma programı var kendisine oluşturduğu. Vaktimiz kalırsa, çünkü çok uzattım. Ben bu kadar süreceğini ve bu kadar konuşacağımı düşünmemiştim. Eğer vakit kalırsa buraya döneceğim. Burayla ilgili birazcık konuşabiliriz. Ama çok kısacık şuradan sana sözü vermek istiyorum. Rilke'nin mektupları çok meşhur. Yani müthiş mektuplaşma alışkanlığı var. Hatta birkaç yerde şöyle bir şey okudum. Rilke'nin mektupları onun edebi eserleri arasında kabul edilebilir diyorlar. Yani o kadar sağlam bir dille yazılmış mektuplar var. Türkçe'ye çevrilmiş 3 mektup gördüm ben. Biri Sezan üzerine mektuplar, biri genç bir şaire mektuplar, biri de bir genç kadına mektuplar olarak 3 grup var. Fakat aslında başkaları da var bunların, yabancı dillerde yayınlanmış. Çünkü Rilke öldüğünde 1926'da kızı ve eşi geride kalan, bazı kaynaklara göre 7.000, bazı kaynaklara göre 17.000 mektubu inceleyip bu mektupları derleyip bir araya getirerek farklı kitaplar yayınlamışlar. O açıdan hani çok sağlam bir mektup var arkasında bıraktığı. Çok detaylı yazışmalar yaptığını görüyoruz. Birçok kendisiyle ilgili bilgiyi ya da işte çevresindeki olaylarla ilgili bilgiyi, çalışma şekillerini hep mektuplardan öğreniyoruz. O açıdan çok gerçekten sağlam bir bilgi var oradan gelen. Fakat burada tabii ki de benim en hoşuma gidenleri genç bir şaire mektuplar. Ben yazmayla özellikle ilgilenen herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Oradan bir alıntı yaparak sözü Fatma sana bırakacağım artık. E, Belki dediğim gibi sonrasında vakit kalırsa biraz daha burada böyle daha epey bir notum var. Oralara döneriz. Şöyle bir şey diyor Rilke. Sizi yazmaya davet eden nedenin kaynağını araştırın.
Bu sebebin kalbinizin en derin yerinde kök salıp salmadığını keşfedin. Ardından kendinize sorun. Yazma hakkınız elinden alınsa ölür müydünüz? Her şeyin ötesinde gecenin en sessiz anında şu soruyu yöneltin kendinize. Yazmalı mıyım? Eğer kalp net bir şekilde evet yazmalıyım cevabını verirse hayatınızı bu zorunluluğa göre inşa edin diyor. Ve şöyle bir taraf da var. Bu mektuplaştığı kişi şiirleriyle ilgili Rilke'den kendine bir yorum yapmasını istiyor ya da bir eleştiride bulunmasını istiyor. Burada Rilke'nin eleştiriyle ilgili verdiği içerik de çok güzel. Diyor ki kendine özgü bir sese sahip olmadıklarını dile getiriyor ve henüz bağımsız değiller diyor sadece. Ve eleştirmeyi reddediyor şiirleri. O noktada kendisine de aslında e, şiirini ne editörlere ne de eleştirmenlere göndermemesi gerektiğini, e, hani bu noktada bir geri bildirim almamasını, bu sadece dışarıdan bir tasdik sağlayabilir diyor. Oysa bir şair için onay sadece içeriden gelmeli e, yorumunu yapıp bu şairin daha çok hani bu alana kendini biraz daha kapatmasını, ki zaten farklı şeylerde, yerlerde, içeriklerde şunu da gördüm Rilke ile ilgili. Kendisi de hakkında yazılan eleştirileri pek okumazmış. Hani daha çok hep dediğim gibi biraz önce hep kendi içine odaklı, kendi merkezine odaklı, sürekli olarak böyle kendisiyle bir ilişki halinde kalmaya çalışan bir Rilke var diyorum. Çok kısa bir hayat aslında yaşadığı, ama biz şurada bir saate hani bunu sığdıramayacağız net. Onu görüyoruz. Burada keseceğim. Söz sende diyeyim. Fatmacığım teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Aslında çok güzel şeylerle Rilke'nin hayatını yani az çok tabii özetledik ama e, özetlemek ne mümkün değil mi bu kadar kısa sürede? Elimizden geldiğince arkadaşlar. Bir de senin başta söylediğin gibi radarımıza takıldığı şeylere, takılan şeylere özellikle konsantre olmaya çalışıyoruz burada. Ben de Rilke'de ilk dikkatimi çeken şey onun o çocuksu tutumu, yani o çocuksu merak ve iştahı bir şekilde hayatının sonuna kadar taşıyor olmasıydı. O yüzden çok kıymetliydi o senin o diğer yorumunda. Özellikle motivasyon falan deriz ya, bence tutku daha da güzel bir kelime motivasyondan. Çünkü motivasyon sürekli böyle düşen, ya yok olan, tekrar gelmesi gereken, çağrılması gereken veya da işte bir şekilde oluşturulması gereken, sanki dış faktörlerle oluşturulması gereken bir şey gibi geliyor bana. Fakat tutku içeriden gelen bir şey, ruhla bağlantılı. O yüzden Rilke'ninki de ruhla bağlantılı olduğu için tutkulu bir yaşam öyküsü var. Aslında sen tabii yaşam öyküsünde ya da biyografik birçok şeyle değindin. Bence önemliydi. Özellikle annesinin o garip tutumları, ben de çok hastalıklı buldum kendisine. Bir yandan da mesela Fransızcayı annesinden öğreniyor olması, bir yandan işte annesiyle babasının ilişkilerinin o bozuk yani yapısı çok etkilemiş Rilke'yi ve Rilke çok zarif, böyle çok kırılgan dediğin gibi bir yani ruh dünyasına sahip ve bunu yaşamı boyunca taşımış. Ee, Bir de şanslı olduğunu düşünüyorum birçok konuda. Özellikle hangi konularda? Hayatı boyunca bir şekilde e, böyle destek çıkanlar olmuş. Mesela burs sağlayan bir amcası var. Yaroslav amcası. İlk başlarda amcası burs sağlıyor. Daha sonra şatolarda yazma imkanı oluyor biliyorsun. Bunlar çok güzel öyküler bence. Sırf yani yazabilsin diye bir yerlere gitme ya da kendine çekilme arzusu var. Bu da çok enteresan. Bizim zamanımızda bu artık belki de özellikle kadın yazarlar için çok zor olan bir şey. Ama geçen konuştuğumuz Hermann Hesse'de de aynı şeyi biliyorsun rastlamıştık. Rilke'de de aynısı var. Sadece benim gözümde şöyle Hesse ile Rilke'yi birbirinden şu şekilde ayırdım ben. Tabii bu naçizane söylüyorum. Yani şu ana kadar yaptığımız okumalar doğrultusunda bunları söyleyebilirim. Hesse daha çok sanki kendi kişisel yolculuğunu, kendi kişisel arayışını bir şekilde eserleriyle birlikte harmanlayarak yani sonuna kadar götürmüş gibi. Ama Rilke sanki tam tersi. Rilke asıl o sanat eserini yazmanın peşinde ve hayatı ona dönüşmüş. Yani kendi yolculuğunu sanata dönüştürmemiş de sanatını hayata dönüştürmüş gibi, tam tersi bir şey. Ama ikisi de merkezde tabii ki hep kendileri var, kendi eserleri var bir şekilde.
Zaten böyle olmasaydı sanıyorum bu eserleri bugün hala konuşuyor olmazdık. Dediğim gibi bu tabii okul hayatı özellikle çok etkileyici. Çok başarılı bir lise diploması alıyor. Yani takdirname alıyor lise diplomasından sonra hemen. İşte birazcık böyle hukuk fakültesine gidiyor. Ondan sonra sanat tarihi, felsefe tarihi, Alman edebiyatı okuyor. Tabii çevresi de çok böyle edebiyatçılarla, sanatçılarla, tiyatrocularla dolu. Hatta orada işte Bohemya Alman Sanatçı ve Yazarlar Derneği'nden hüsnü kabul görüyor. Hatta bir de her yıl nasıl diyeyim Noel'de şiir kitabı hazır oluyor. Yani o kadar hızlı ve seri bir şekilde şiir yazmaya başlıyor. Hatta ilk şiirini de annesine 1884 yılında okuyor. Anne ve babasının evlilik yıl dönümü hediyesi oluyor bu şiir. Ve ondan sonra da her bayramda işte her özel günde artık şiir yazmaya başlıyor. Şiir de aslında evden yani gelen bir gelenek haline geliyor onun için. Ve birçok şey mesela 20 değişik dergide bir sürü yazıları var. İşte psikolojik oyunları var, düz yazıları var. Ben Rilke'nin öykülerini de bu arada çok sevdim. Çok severek okudum. Müthiş yani hiç beklemiyordum ben böyle daha çok romanını işte okumuştuk. Mektupları çok güzeldi zaten ama soneler çok güzel, şiirler çok güzel ama şey öyküler de harika gerçekten. Onları da çok başarılı buldum. Ee, Özellikle ben mesela bazı böyle kısa kısa tek kelimelik şeyler yazdım. Okudukça not aldım yani. Rilke deyince ben de hani ne çıktı ortaya böyle aklımda ilk canlanan kelimeler nelerdi? Mesela doğaya tutunmak, doğaya dönmek, doğaya yüz yani yüzünü doğaya çevirerek oradaki gelişimi izlemek. Ee, Bence bu Rilke için son derece önemli ve derinlik, yalınlık. Onun için muazzam önemli. Yani yükselmek için Rilke e, köklere doğru gidiyor. Yani aşağı doğru içe doğru bir şeyi var, yönelmesi var. Ve içgörü ve sabır onun için çok önemli kavramlar. Özellikle sabır kavramı çok önemli. Zaten mektuplarında da sürekli tavsiye etti. Hep sabır, hep sabır. Eleştiriye ilgili olan kısmı ben de not almıştım. Benim de çok dikkatimi çekmişti. Çünkü günümüzde de tam tersi olduğuna inananlarla doluyuz etrafımızda sadece işte sürekli böyle eleştiri seni bazen gerçekten yolundan edebiliyor yani. Kimin de söylediği o an senin bütün her şeyini yok edebilir. İlle de herkes samimi de değil yani, dürüst de değil aynı zamanda. Burada da dikkatli olmak gerekiyor. Bence Rilke yüzeydekilerden daha çok ya da görünenden daha çok görünmeyenle ilgileniyor. Fakat bunu görünen üzerinden yapıyor. Yani nesneler üzerinden yapıyor. Ben nesnelere kulak veren, onu duyan, gerçekten canlandıran yani canlı hale getiren biri olarak adlandırmak istiyorum Rilke'yi. Bir de mesela bir ağacın meyveye durmasındaki o bekleyişi incelememizi istiyor. Bu bir süreçtir. Yani bunda sabır gerekiyor. O kadar beklememizi istiyor yani. Ama bizim o kadar bekleyecek vaktimiz var mı? İşte beklemediğimiz için belki de olmuyor. Ee, Bir de yalnızlığı kendine her zaman yurt edinmiş. Bundan da kıvanç duyan biriyle karşı karşıyayız. Onun için bireylik, bireycilik, işte bireysellik o kadar önemli ki evliliğinde de önemli, evli olmadan da önemli. Hep önemli, hep önemli. Ve yalnızlık son derece önemli. Hatta Necati tekrar bakmam lazım. Bir şey vardı okumuştum. O çok ilginçti. Yalnızlıkla ilgili, Rilke ile ilgili bir makale var, bir çalışma var. Belki de eğer unutmazsam buraya ekleyelim onu. Yani birkaç sayfa ama okunması gerektiğine inanıyorum. Çok güzeldi. Yani Rilke'deki o yalnızlığı çok anlamlı bir şekilde eleştirmiş demeyelim de yani incelemiş bir yazar var. O da çok güzeldi. Bir de Ee, mektubunda şey söylüyor özellikle bunun hani altını çizmek adına. Bizlere gereken şudur, yalnızlık, büyük içsel bir yalnızlık. Kendi içine yürümek ve saatler boyu kimselere rastlamamak. Bir çocuk yalnızlığı. Bu çocuk yalnızlığı kısmı çok önemli. Ben de hep öyle inanırım. Mesela bir çocukla konuştuğunuzda sizi çocuk birdenbire silkeler yani kendinize getirir. Çünkü onun çocuğun soruları daha farklıdır. Daha saftır. Daha saf bir dünyadan geliyor çünkü çıkıp geliyor. Merak var çocuğun sorusunda, bir iştah var. Farklı böyle görünmeyen şeyleri yani öğrenme arzusu var. Rilke'de de bu var. Sonuna kadar var. Hayatının sonuna kadar sürdürmüş. Ama biz yetişkinler mesela belli hayat yani şartlarından sonra, sorumluluklarımızdan sonra bunu yitirmeye başlıyoruz. Ama Rilke bunu yitirmemiş. Hatta şöyle de söyler, nesnelere yakın olmayı deneyin. Nesneler sizi terk etmeyecektir. Bir yandan bu da
insanlara karşı duyduğu bir güvensizlik hani olduğunu da söylüyor ve bunun çok da doğal olduğunu, aslında insanlara %100 de güvenilmemesi gerektiğini savunuyor. Mektuplarından ben bunu anlıyorum aslında. Ve bunun da bizi beslediğini de düşünüyor. Yani günün sonunda yalnız kalacaksın. Ama hayat tam da budur diyor. E, Yani Rilke'ye göre anlamak da bir şekilde yalnızlıktır. Anlamaya başladığımızdan yalnızlaşmaya da başlıyoruz çünkü. Bunu da savunuyor. Ee, Mesela şey diyor, insanlar karşısındaki yerimi açıklığa kavuşturacağım diye fazla zaman yitirmeyin diyor. Bu bir zaman kaybıdır. Ya mesela sürekli kendini ifade etmeye çalışmak, kabul ettirmeye çalışmak ya da açıklama yapmak, bunların bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Bir de ben Rilke deyince aklıma iki kavram daha geliyor. Melekler, zaten bildiğimiz üzere, ama bir de eller. Bence Rilke için ellerin acayip derecede farklı bir yeri var. Yani bizim gözümüzdeki ya da bildiğimiz ellerden başka sanki eller onun için daha farklı bir şey. Öykülerinde de çok rastlıyorsunuz ellere. Mesela Rodin'in elleri, yani heykeltıraş, ressamın elleri. Eşi mesela bir heykeltıraş. Ressamlara çok saygı duyuyor zaten. Yani böyle elleriyle uğraşanlara çok saygı duyuyor. Evet, kitabı göstermeye çalışıyorsun sanırım, değil mi? Bende de aynısı var. Kapakta da el Evet, kullan hani evet, elini doğru. kullanması çok manidar Evet. oldu senin söylediğin. Gerçekten doğru. Sen deyince şu an Gerçekten. benim dikkatimi çekti. Çok ilginç. Ee, Çünkü mesela şey öykülerinde de özellikle annelerin işte nakış yapan elleri, Tanrı'nın elleri, dediğim gibi Rodin'in elleri, karşısına çıkan bütün insanların elleri. Bence eller, sanıyorum yani Rilke için de böyle diye düşünmeye başladım. Yani bu kadar okumadan sonra inşallah öyledir ya da yanılmıyorumdur. Sanki ruhtaki her şeyin dışa vurumunu sağlayan araçlar. Yani taşkınlık halini bir şekilde somutlaştıran, nesneler haline döndüren, nasıl diyeyim, araç gereçler diyebiliriz. Hatta ellere yani yansıyan her şey ruhtan geliyor. Ruhla derinden bir bağlantısı var ve içlerden, derinlerden geldiği için de e, bunun bir şekilde dışa vurumu Rilke için şiir, sözle ise de ama görünürde de ellerle olduğu için bence görmek ne kadar önemliyse ellerde o kadar önemli Rilke'nin yani hayatında. E, Çünkü gördüğümüz her şeyi bir şekilde ellerin oluşturduğunu, aynı zamanda dünyayı da Tanrı'nın ellerini yarattığını o öyküsünde çok derin bir şekilde işlemiş. O yüzden ben Rilke deyince artık elleri düşünmeye başladım direkt. Yani görmenin ve gözlerin, nesnelerin dışında ellere konsantre oldum. Böyle söyleyebilirim. Bir de e, ilhamı içeriden alması çok önemli. Yani eller eğer içeriden beslenmezse dışarıya da o heykeller, o işte somut ne yapılıyorsa hiçbirisi çıkmıyor. Bir de başlangıçların insanı olduğunu düşünüyorum Rilke'nin. Rilke için başlangıçlar çok önemli. Sürekli yeniden başlayabiliyor, sürekli araştırıyor, sürekli seyahat ediyor. Seyahat tutkunu, tam bir seyahat tutkunu diyebiliriz. İşte bu yazar tıkanmaları yaşadığı dönemlerde hep mekan değişiklikleri yapma ihtiyacı hissediyor. Olup biten her şeyin de sürekli yeni başlangıçlara yol açtığını, işte güzelliklerin de o başlangıçlarda yattığını zaten söylüyor. Bir aşka başlamak belki o yüzden büyülüdür diyor yani. Bir dostluğa ya da herhangi bir şeye başlamak her zaman büyülüdür. Bence de her şeyin başlangıcı heyecan vericidir. Ee, Aynı zamanda bir de sürprizlerle doludur. Yani nasıl sonuçlanacağını asla bilemeyiz ama yine de başlamak güzeldir. Mesela bizim bu yolculuğumuzda olduğu gibi başımıza ne geleceğini bilmiyorduk ama buna rağmen başlamaktan büyük keyif aldık. Ve bugün bu noktadayız. Yarın nerede olacağımızı hala bilmiyoruz ama yine de yürümeye devam ediyoruz. Aslında yaşamak gibi. Bizim yaşam öykümüz de öyledir. Dünyaya atılırız ve bir şekilde devam ederiz. Sabırlı ve sakin olmanın önemini de vurguladığını söylemiştim zaten. Aslında şunu demek istiyor. Yani kara kışlar nasıl bir hani baharı bekliyorsa bizim de bazı şeylerin olmasını bu şekilde bir sabır ve sükunet içinde beklememiz de hep sürekli salık veriyor diyebiliriz. Zordan yana olmamız gerektiğini savunuyor. Her ne kadar kırılgan bir yapısı olsa da hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yine de zordan yana olmayı, beklemenin her şeyin bir süreci olduğunu, aynı zamanda acele de etmiyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani çok üretken bir yazarla karşı karşıyayız ama o tıkanma süreçleri o kadar sürüyor ki bazen aylar, bazen yıllar sürüyor. Kendisini asla ve asla zorlamıyor. Zamanı geldiğinde yazıyor. Bu da önemli. Demek ki o meyveye durması ağacın o süreci yani gözetiyor. Zaten gözetme kelimesinin de fiilinde
ben böyle son zamanlarda çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Burada Rilke'yi incelerken de çok dikkatimi çekti. Çünkü Rilke hem karşıdaki insanı gözetiyor, hem doğayı gözetiyor, hayvanların süreçlerini gözetiyor. Hep gözeterek yaşıyor. Hem gözetmek için de gerçekten empati duygumuzun çok yüksek olması gerekiyor. Başka türlü gözetme şansımız yok çünkü. Ben bu yüzden bunu da önemsiyorum. Ee, Zordan yana olmak demiştik. Özellikle niçin zordan yana olmak? Ee, Mesela herkes tercih etmeyeceği için bence. Çünkü zordan yana olmayı kim seçer ki? Yalnız yaşamak zordur. Bir eser yaratmak ya da yazmak zordur, oluşturmak zordur. Üretmek zordur, kabul etmek zordur. Beklemek çok zordur. Sevmek de zordur. Zaten sevmekle ilgili de özellikle alıntı da yapabiliriz. Bir insanın insanı sevmesi hani bizde verilmiş ödevlerin hepsinden zoru budur diyor. Seven kişiyi çoğalmış ve derinleşmiş bir yalnızlık bekler. Sevgi bir başkasında erimek, bir başkasına sunmak kendini, bir başkasıyla birleşmek değildir. Çünkü henüz kendi gelişimini tamamlamamış biri için bu hiçbir önem taşımaz diyor. Demek ki insan önce bir kendisi olacak, ondan sonra karşısındakini sevmeye başlayacak. Ama bu çok uzun bir süreç. Yine burada da sabır gerekiyor. Ee, Bir de bir söylemi var. Çok etkiledi beni. Bilmiyorum sen ne dersin? Bizler yaşamın yani kendilerine en uygun düşen bir ortamın içine yerleştirilmiş yaratıklarız diyor. Ben bunu çok etkileyici buldum. Çünkü tabii ki bilmiyoruz şimdi başka yerde, başka bir gezegende yaşasaydık biz nasıl insanlar olurduk? Ya da olduğumuz şu anki insan olmazdık muhtemelen. Farklı ihtiyaçlarımız olabilirdi ya da farklı e, birikimimiz olabilirdi. Ama ona göre böyle hani olduğumuz gibi her şey yolunda diyor. Hani yapacak bir şey yok. Böyle çok da şey yapmıyor. Böyle isyankar bir ruhla karşı karşıya değiliz yani. Ve çok Hatta güzel. evet, hatta Barışık. tam tersi gibi de bir tarafı da var. Evet, Yani evet, öyle. hani kaderini sevmek, ondan razı olmak, işte olmayana ağıt yapmak değil de hani onu kabul etmek, hatta Hı özgürlüğün de hı, zaman zaman ancak böyle mümkün olabileceğine dair hani kişinin biricik ve o öznelliğiyle barışmasının da anlamlı ve ona mutluluk getirecek şey olduğunu da söylüyor. Yani o hı hı. ben de aynı şeyi düşünmüştüm bu şey okuduğumda, metni okuduğumda. Benzer şeyler düşündürmüş her ikimize de. Evet, doğru. Yani evet, başka şeylerin peşinden değil, hep kendiyle ilgili bir kendi içine derinlik. Yani burada bu ben buyum, burada bu malzeme var ve ona derinleşmek, başka yerlere gitmek değil, hep kendiyle ilgili bir derinleşme halinde de tutuyor bence bu durum onu diye Hı hı. düşünüyorum. Zaten şey diyor kendisi, dünyaya karşı güvensizlik beslememiz için bir neden yoktur diyor. Çünkü dünya bize karşı değildir. Bir takım korkular içeriyorsa bu bizim kendi korkularımızdır diyor. Aslında burada çok psikolojik derinlik var bence. Burada da hayatındaki insanlarla olan ilişkileri sanıyorum onu etkilemiş yani. Yazar yani yazısında da görüyoruz bunu. Bir yandan da bakış açısında da görüyoruz. Enteresan yani. Yaşadığımız her şey kendimize aittir diyor. Bu çok zor bir söylem. Yani her şey bizdense neden sürekli şikayet ediyoruz, değil mi? Ya da neden sürekli bir şeyin yolunda gitmediğine inanıyoruz? Eğer her şeyin anahtarı bizdeyse neden kapıları açmıyoruz? O anahtarları neden işte devreye sokmuyoruz gibi sorular getiriyor. Rilke insanı böyle düşündürüyormuş yani Evet, felsefik bir evet, şekilde. gerçekten Çok gerçekten derinleştiriyor. evet, felsefi olarak derinleştiriyor. Burada ama senin biraz önce söylediğin şey var ya, bence o çok burayla bağlantılı. Bu söylemi ilginç bir kendiyle barışıklık hali de yaratıyor. Bir Hı tarafıyla da hı. sen dedin ya, beklemeyi biliyor Rilke. Duruyor Evet. ve bekliyor. Yani o tıkanmalarda da bir böyle nasıl diyeyim, korku dolu bir panik yaşamıyor senin dediğin gibi. Orada durup onun bir yola girmesini sakince bekliyor. Oradaki durmak da bizim anladığımız manada bir durmak değil bence. Hı hı. Yani o yine bakmaya, incelemeye, görmeye ve derinleşmeye devam ediyor. Sadece bunun yazınsal bir ürün Hı çıkartma hı. noktasında duruyor. Ama hani Evet. burada e, bence hani nasıl diyeyim, bu böyle çok modern, güncel bir dil kullanmaktan da aslında hani bunu böyle de söylemek istemiyorum ama insanın biraz bu hani travmalar ve hayatındaki zorlanmalarıyla da barışık bir hal olmasıyla da ilgili bence. Hı Yani hı. şöyle bir şey okudum. Hatırladığım kadarıyla paylaşacağım. Ama hani Rilke zaten sezgisel bir kişi bence. Yani tamamen sezgileri üzerinden hayatı yaşayan bir adam.
ve bir dönem terapi almayı düşünüyor. Fakat Salome onu engelliyor almasını. Hatta şöyle bir şey vardı. Yani diyor ki terapi diyor Salome bence onun sadece şeytanlarını değil meleklerini de ürkütebilirdi. Onun Hı için hı. bence böyle bir şey hani çok gerekli değildi gibi bir şey hatırlıyorum. Şimdi bence bu önemli. Yani çünkü aslında bir tarafıyla o çatlaklardan, o yaralardan, o zorlanmalardan Rilke de yani çok böyle pürüzsüz ve rahat bir hayat yaşamadı. Gayet Evet. zorlukları kendi içinde meşakkatleri olan bir hayat yaşadı ama buna rağmen gün sonunda bunu söyleyebiliyorsa bence burada gerçekten zorluğun ya da yaşadığı hayatın üzerine sağlam bir düşünme yapmış olduğu gerçeği yatıyor. Yani hem felsefi olarak hem de hani o yoldan geçen ve hala geçmekte olan birisi olarak çok derin bir yerden bunu bilgelik de bence bu bir tarafıyla bilgece de ifade ediyor. Burada bence biraz metafizik yani dediğim gibi o Evet. tanrıyla tanrısal olanla kurduğu ilişkinin de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Zaten işleri kendi haline bırakın demesinden de bu çok belli. Yani her şeyi biz kontrol edemeyiz, aynı zamanda her şeyi yönlendiremeyiz de. E, şey de söylemi de çok güzel. Her şeyi yaşamın kendisine bırakın. İnanın bana yaşam haklıdır, ne olursa olsun haklıdır. Aslında evet öyle yani her zaman yaşam haklı çıkıyor. Dünyada kaç milyon insan ölürse ölsün yaşam her zaman yani bir şekilde sürmeye devam etmeye yani nasıl diyeyim ilelebette sürecek zaten. Bu süreç de Rilke'ye şey de diyor galiba yani ne olursa olsun sen zaten o küçücük kısmın yani noktasın zaten sen aslında ama o nokta gibi halinle bile bir şeysin birisin yapabileceğinin en iyisini yap ve gerisine dokunma yani. Çünkü yaşam hep haklı çıkacak zaten demek istiyor. Bu da çok güzel. Bir de kuşkuyla ilgili söylediği bir şey vardı. Ben bu kısmını özellikle altını çizmiştim. Çünkü korkuların üzerine çok konuşuruz ama kuşkuların üzerine genellikle pek konuşmayız. Kuşkunun çok iyi bir şey olduğunu söylüyor kendisi ama eğitildiği sürece bilici ve eleştirici olmalı kuşkumuz diyor. Size bir şey zehir etmek istediğimiz sorun bakalım. Neden şu ya da bu şekilde çirkinmiş? Kanıtlar isteyin ondan, sınamadan geçirin kendisini diyor. Böylece onu işte bir şekilde yok edeceğimiz, eriteceğimizi düşünüyor. Bu da enteresan. Hani korkunun üstüne gitmek gibi kuşkunun da üstüne gittiğimiz zaman aslında kuşkunun da kendi kendini imha edeceğini söylemesi gerçekten güzel. Biz ne yapıyoruz? Genellikle kuşkulandığımız zaman üzerine örtmeye çalışıyoruz veya yok sayıyoruz. Korktuğumuz zaman tamamıyla kaçıyoruz korktuğumuz ortamdan. Yani şimdi belki de yapmıyoruz ama hepimiz. Ama genellikle böyle bir tutumumuz var. Öğrendiklerimizden dolayı söylüyorum. Ama o bir şekilde üstüne gitmeyi. Yani burada ne var? Cesaret de var. Aynı zamanda şey de var. Yani yine başlangıçları sevdiği için sürekli yeniden başlama tutkusu da var. Ya biraz şeyden de bahsedebiliriz. Bu seyahat tutkusu var. İtalya var, hayatında Fransa var. Sürekli bir şey işte yaşıyor, tekrar ülke değiştiriyor. Bence çok güzel bir şey. Yani böyle bir erkek özgürlüğü olsun isterdim hayatımda. Kafama estiği zaman gideyim falan böyle. Yani artık kendine ait odadan geçip de kendine ait dünya kuruyor yani yazarlarımız burada. Biz zavallı kadınlar kendine ait köşeler ve odalarda eğitimeye devam ediyoruz. O yüzden neyse yani fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda artık. Ee, Sen şeye çok değindin mektuplarına zaten mektupları gerçekten çok önemli. Bence de öyle özellikle genç bir şairin yani mektuplar eseri müthiş yani. En çok etkilendiğim eserlerden biri diyebilirim. Ee, Bence bir de spiritüel arayışı onun çok güzel. Sıkça görülen bir tema. İnsanın kendi iç dünyasını keşfe üzerine kurulmuş bütün şiirleri aslında. Bir de ben onun bir şiirini çevirme işine giriştim. Aman Allah'ım yaklaşık bir ay sürdü. Ölüyordum yani ölmek üzereydim neredeyse arkadaşlar. Ee, Ya dedim Rilke ne yaptın? Böyle gerçekten beni böyle bir bu kadar sarsan bir şiir çevirisi görmedim. Bu kadar uzun süreceğini sanmıyordum. Yani İspanyol üçlemesi ismi. Ee, İnşallah sanıyorum Telver'in yeni sayısı yani yayınlanacak ama ben böyle şey dedim hatta editörlere yani beni öldürdü bu şiir dedim. Çünkü çok aşırı derecede derinlikli bir şiir. Fiil nerede, özne nerede, nasıl yapacağım, nasıl birleştireceğim, o sesi nasıl tekrar yakalayacağım.
işte özgünlüğünü bozacak mıyım? O kadar çok şey düşünmek zorundaydım ki bir şiir çevirirken. Bir ay sürdü gerçekten, tam istisnasız bir ayda bir şiir çevirdim. Bu da benim için bir mucizeydi yani. Uzun sürdü. Ama ben şöyle bir ekleme yapmak isterim. Ben bu çalışmayı yaparken seni gerçekten kıskandım. Yani dedim ki ben Rilke'yi ana dilden okumayı çok isterdim. Evet ya, çok güzel, büyük bir zenginlik. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten öyle. Şimdi Rilke'nin Hı hı. konuğumuz, yani bir konuklu program da yapacağız. Konuğumuz da Almanca'ya çok hakim. Hı Yani böyle hı. ikinizi ciddi manada kıskandım. Yani gerçekten Rilke'yi, özellikle şiirlerini bence Evet, orijinal dilden okumak çok 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 böyle nasıl diyeyim, özel bir müthiş. konu ya. Yani ne olursa olsun, ben ki senin çok hassasiyetli çevirdiğine eminim, ama ne olursa olsun çeviri içeriğin bir Tabii kısmını tabii. götürüyor yani. Sen Götürmez mi? oradaki Çok götürüyor. anlamı, tabii sen oradaki anlamı vermeye çalışıyorsun. Halbuki sen onu ilk okuduğunda alıyorsun zaten. Yani o ilk dille alıyorsun aslında. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. Ya aslında ne yaparsak yapalım çeviremiyoruz yani. Ben çok zor olduğuna inanıyorum bunun. Çünkü Rilke şiiri farklı bir şiir. Orada değişik bir şey var. Sanki özellikle böyle yazmış çevrilmesin diye. Yani herkes Almanca öğrensin okusun mu demiş, artık ne demiş bilemiyorum. O okuduğumdaki o içeriği tam bulamıyorum. Yani ne yaparsam yapayım olmuyor gibi geliyor bana. Artık böyle bir ayın sonunda bir bıraktım yani. Bir bırakayım dedim, ne yapacağım yani. Olmuyor herhalde falan, ama sonra işte olduğunu falan söyleyince arkadaşlar, tamam dedim, okey, kabul ediyorum o zaman, siz öyle diyorsanız öyledir. Ama hala bana kalsa bugün tekrar döneceğim, baştan sona bir geçeceğim üstünden, yani öyle bir şiir serüveni var. Bilmiyorum, çevirenlere gerçekten tebrik etmek lazım, şiirlerini, özellikle sonelerini çevirenleri. Evet. Astrolojiyle çok yakından ilgilenmiş Rilke. Bazı araştırmacılar onun böyle sembolleri ve gök cisimleri üzerinde de bayağı durduğunu söylüyor. Ee, Zaten bu psikanaliz bağlantısı, Freud bağlantısı var. Ama Rilke de bir yandan yani o kapağı açmak istememiş. Çünkü karşısına çıkacak şeylerle yüzleşmek kolay değildir. Mesela Hesse bu cesareti göstermişti biliyorsun, ama Rilke bunu tam olan anlamıyla yapamamış. Ama ne yapmış? O da Salome ile yazışarak bunu bir şekilde gidermiş bence zaten. Salome ona yardımcı olmuş, yani gerekeni yapmış. Hatta bir prenses var işte, o da ona şatosunu açmış, imkan sağlamış yani. Dolayısıyla Rilke'nin çok da ihtiyacı olmamış gibi görünüyor. Kendisini de beslemiş, yani beklemiş, durmuş. E, Bunların hepsi önemli. İnzivaya çekilmeler, yani kendini dinlemeler. Hepsi ona yardımcı olmuş zaten diye düşünüyorum. Evet. Bazı şeylerde el yazısının çok güzel olduğunu okudum. O da enteresandı. Yani zaten bu ellerle ilgili şeyden sonra, bilgiden sonra el yazısının güzel olduğunu bilmek de güzel. Çok böyle dikkat çekiciymiş. Hatta neredeyse sanat eseri olarak kabul edilecek kadar güzel bir el yazısı varmış. Başka ne söyleyebiliriz? İşte görmek teması üzerinde sıkça durduk zaten. Aslında bu görsel imgeler ve algılar hani çok önemli bir yer tutuyor. Ama bu sadece fiziksel bir eylemden öte daha çok böyle içsel bir kavrayışla alakalı. Em, Özellikle hani yeryüzündeki, senin de söylediğin gibi, ilk insan sizmişsiniz gibi gördüğünüz ve yaşadığınız, sevdiğiniz ve yitirdiğiniz ne varsa dile getirmeye çalışın diyor. Yani bu bir yazara veya bir şaire işte, ya da heykeltıraşa da olabilir. Söylenecek en güzel tavsiyelerden birisi bence. Yani ilk karşılaşma anı. Ben de çok büyülü buluyorum aslında. Bazen bir simge, bir imge karşınıza çıkıyor ve bu sizi derinden etkiliyor. Onu bir şekilde işte yaptığınız işe yansıtmak bence de çok böyle zorlayıcı ama aynı zamanda heyecan verici. Bir de özellikle şey vardı. Sen bilmiyorum okudun mu? Malte Laurits Brige'nin notları da muazzam bir eser. Onu da belki de hani söylemek gerekiyor. Orada kurgusal bir karakter olan Malte aslında biraz böyle kendisinin otobiyografik özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. Ya da direkt de o diyebiliriz. Çok güzel. Onu da okumayanlar varsa tavsiye ederim buradan. Öykülerini de tavsiye ederim özellikle. Yani öyküler de çok böyle ufuk açıcı. Çok da güzel, yani çok değişik kurgular var orada. Başka, evet, notlarıma bakıyorum. Bu arada senin eklemek istediğin varsa araya girebilirsin. Şöyle bir ilave yapabilirim. O Hı biraz hı. önce söylediğimiz, hep dönüp dönüp aslında değişik şekillerde ifade ettiğimiz bu bir şeyi anlama ve görme becerisi. Bence sanki böyle bu programda ilke ile ilgili en belirgin ortaya çıkan şey gibi. Burada ben biraz
Tanrı ile ilgili olan ilişkisini ve onu anlama ve tanıma serüveninde de mesela şöyle bir şey okudum. Diyor ki Tanrı diyorsam içimdeki o yüce ama öğrenilmemiş inancımdan bahsediyorum. Yani Hı aslında hı. bir inançla dünyaya geldiğini ve aslında hep yani herkesin Tanrı'yı bilerek ve görmüş olarak, tabiri caizse hani teşbihte hata olmasın, geldiğini de söylüyor ve hatta birkaç yerde şöyle bir şey okudum farklı kişilerin yorumu olarak. Rilke inanmıyordu diyor. Rilke hissediyordu, biliyordu yani. Var, Hı Tanrı hı. var. Tabii Yani tabii. Tanrı onunla birlikte ve onunla birlikte yaşıyor gibi. Bu hani dediğim gibi programın başından beri bir şeye bakmak, dikkatli bakmak, onu görmek, onu algılamak, işte bir nesneye ya da bir insana derinlemesine bakarak onu anlama çabası aslında her şeyde var. Bence Tanrı ile olan ilişkisinde de işte benim biraz önce verdiğim o kaya örneğinde de senin aralarda işte o elle ilgili anlattığın işte ellerin onun için ne kadar önemli oluşuyla hepsinde aslında bir e, derinlikli bir göz teması kuruyormuş Hı gibi hı. geliyor bana. Sen biraz önce dedin ya hani kuşkuyla ilgili söylediğin şey. Hani kuşkuyu çok konuşmuyoruz. E, Daha çok hani oraya bakmamayı tercih ediyoruz bugün diye. Tam olarak söylediğim şey bu yani. Çok net bir göz teması kuruyor ilke her şeyle. Bir şeyin böyle içine içine ve derinine Hı hı. derine çok böyle cesurca bir yerden bakabiliyor. Ve o cesurca bakabilme bence onun hakikatini anlama yolunda ona çok net bir alan açıyor. Bu da ben kendi adıma bugün e, bir şeye bakmak ya da bir şeyle oturmak konusunu yorumladığımda ciddi bir şu anki en azından zaman itibariyle yavaşlama gerektiğini hissediyorum. Yani dura dura, sindire sindire, yavaş yavaş neyse onun zamanı ve süresi ona izin vererek orada kalmayı, onu içselleştirmeyi ve anlamayı bu noktada Rilke çok iyi özümsemiş ve hayatına hani bir sanatına da merkezine bunu oturtmuş diye düşündüm. Bütün her şeye bakarken hep aynı anlam çıkıyor bence. Kesinlikle katılıyorum. Zaten o şey de söylüyor. Yani bütün zenginliğin, aslında bütün hazinenin bizim içimizde olduğunu söylüyor. Çocukluğumuzda ve içimizde. Bu çok önemli bir tavsiye. Çoğunlukla unuttuğumuz bir şey aslında. Bütün kaynak içimize gerçekten katman katman o perdeleri açarak inebileceğimizi de söylüyor. Bu tabii ki çok zorlayıcı bir süreç. Bir yandan dışarıya bakacaksın, dışarıdan besleneceksin, bir yandan içine döneceksin. Hepsini yani çok güzel bir dengeli şekilde yapman gerekiyor ki ipin ucunu kaçırmayasın. Bir de bence Rilke'nin edebi dili hem hani işte zaman zaman şiirsel bir tonla yazılmış olsa da bence çok düşünsel bir derinliğe de sahip. Yani o yüzden evrensel. O varoluşsal soruları işte aşkla ilgili olan, ölümle ilgili içsel çatışmalar, zaman, sanat gibi bütün bu evrensel konuların hepsini çok derinlemesine incelemiş. Yani çok yenilikçi bir perspektifle de bakıyor. Bence bu da önemli. Sadece hani şiirsellik değil, işte bu müzik kalitesi değil yani yazdığı eserlerde aynı zamanda düşünselliğe de yer vermesi. Bunu kalıcı yapmış diye söyleyebiliriz. Hatta kitaptan da bir yerler vardı işaret edeyim. Oraları bulursam birkaç şey eklemek isterim. E, evet, bu derinlik ve kalıcılık açısından iki isimden bahsedebilirim diyor kendisi. Etkilendiği, zaten Rodin onun hayatının hani baş kahramanlarından biri. Biri Jacobsen, çok sevdiği bir yazar. Diğeri de günümüzde yaşayan tüm sanatçılar arasında diyor eşi benzeri olmayan heykeltıraş Rodin, yani kendisi böyle bir şeyi var, ifadesi var. Bu da önemli. Bir de inşallah orayı da bulabilirim bakalım. Ha, Rilke için hayatın tamamı bir eğitimdi. Her şehir, her duygu ustalaşacağı bir konu haline gelmişti. Bu o kadar önemli bir cümle ki, kısa bir cümle ama önemli bir cümle. Çünkü karşısına çıkan her şey, hastalık da dahil olmak üzere, onu eğiten, onu geliştiren ve dönüştüren bir şey olduğunu biliyor Rilke. Bence bu kısmı önemli. Çünkü biz bazen tökezlediğimiz zaman şey diyoruz. Ya ne oldu ya? Hani her şey sarpa sarıyor, her şey bozuluyor, işte kontrol dışı olmaya başladı, işte hayatımı kontrol edemiyorum gibi yorumlarda bulunuyoruz. Ama Rilke bunun kendisine iyi geleceğini, dönüştüreceğini biliyor. Ya da bir şey sunacak, bir katkısı olacak mutlaka. O yaşadığı sürecin ona mutlaka bir
faydası olacak. Bunu çok iyi biliyor. Hatta bir gezisinde çok da memnun olmadığı bir gezi. Köpek ısırıyor sanıyorum onu yanlış hatırlamıyorsam. Onu bile yani şu an ben bunu hak ettim diyebilecek kadar. Yani farklı bir yorumla yaklaşıyor. Yani hay aksi şeytan işte beni bir köpek ısırdı bu kadar olur falan demiyor yani. Şu an bunun olması gerekiyordu diyor. Ya bu nasıl bir teslimiyettir? Bu nasıl bir ruh halidir değil mi? Yani bence çok değişik bir ruh halinden bahsediyoruz burada. Yine başka Rilke'ye göre görme konusunda ustalaşmış bir yazar kendi duygularının ustasıdır. Sanatçılar nesneleri duygusallaştırmaya veya güzelleştirmeye çalıştıklarında bu uğurda bazı algısal hakikatleri de feda ederler diye bir söylemi de var. E, Bir de şey konusu vardı. Özellikle öfkesiyle ilgili. Rilke öfkesinin nadiren çalışmalarına işte müdahale etmesine ya da bir şekilde nasıl diyeyim etki etmesine izin veriyor. Bu da ilginç. Duygularını iyi kontrol edebiliyor demek ki. Yani duygularını bir şekilde yönlendirebiliyor. Dilin nerenin acıdığını söylemek için değil, acıdan bir şey yaratmak için bir araç olduğunu söylüyor. Bu da çok değişik. Yani aslında yaşadığı her şey işte demek ki zamanı gelince artık o nasıl diyelim çiçek açmış, meyve durduğu zaman onu da eser haline getiriyor. O acı zamandaki yaşamış olduğu acı her neyse bir bakmışsınız bir şiir yani dizesinde karşınıza çıkabiliyor. İşte Rilke incelemek böyle zorlayıcı. Yani artık bizi nerelere götürecek ben de bilmiyorum. Hala da bitmedi yani. Ben daha okuyacağım. Aynen Böyle. benim de öyle. Yani böyle birkaç tane daha kitap, hatta bu araştırmalardan çıkan birkaç şey var. Burada bu Hı hı, senin son söylediğinle ilgili bir şey söylemek isterim. Aklıma o geldi. Aslında bu hayata tevekkülle ve daha böyle rahat ve pozitif bir yerden de yaklaşan bir adam, bir tarafı var İlke'nin. İnançla alakalı tarafı bence burayı çok besliyor. Ama burada şöyle bir taraf var. Ben bunu hissettim araştırırken, şimdi sen söyleyince de çok böyle belirginleşti zihnimden seni dinlerken. O da şu. E, Böyle hani bir şey alıyor ve onun sonradan, mesela öfke dedin ya az önce, bir duyguyu alıyor mesela. Onu hani ahlanıp vahlanmadan, o köpeğin ısırması gibi senin az önce verdiğin örnekte. Bunu alıyor ve diyor ki bu bana ait bir şey ve bu bir yerde dönüşecek. Bir şey olacak. Ve onu alıyor, e, yani metaforik tabii ki anlatıyorum, gömüyor onu. Ama onu şey olarak gömmüyor. Bence buradaki bakışımız çok önemli bir şeyin oluşması hı sürecinde. hı. Ya kahretsin, ben bunu görmek istemiyorum. Şunu gözümün görmediği bir yere atayım yapmıyor. Saklıyor Onu sanki. saklıyor, evet, ve şey gibi bence tam olarak yeşermesi için koyuyor toprağa. Yani o vakti gelince yeterli suyu ve güneşi, işte o onun Hı hı, çatlaması için tohumun gerekli olan malzemeyi toparlayınca o çatlayacak ve oradan biri sürgün hı hı, verecek. Yani oradan bir şey çıkacak. Şimdi bir insanın illa bir şey yazması, herhangi bir yaratım sürecinde olmasına da gerek yok bence. Genel olarak hayatında yaşadığı olayları bu şekilde algılayıp içsel dünyasına bu şekilde yerleştirirse hı o hı, zaman oradan gerçekten daha sağlıklı bir yol açılıyor önüne. Rilke'de gördüğümüz gibi. Ama hani o biraz önce söylediğin, hani o tarafa bakmak istemeseydi bunları, ya ben neden şu anda bunu yaşıyorum, istemiyorum, neden böyle oluyor falan gibi bir daha böyle içsel bir başkaldırıyla ya da karmaşayla karşılasaydı, o zaman bence bu kadar hepimizi şu anda bu kadar besleyen bir dil oluşturamayacaktı. Burada bakışımız bu noktada ve hayata baktığımız inanç çerçevesi bu noktada çok önemli bir yere oturuyor diye düşünüyorum. evet, evet kesinlikle öyle. Em, Hatta prensesten bahsetmiştim. Prenses Marie von Thurn-Taxis. O çok değişik bir kadın. Bir sohbette çok etkilenmiş. Burada kitapta diyor ki çok nazikti ve yumuşak doğası onu oldukça seçkin kılıyordu. Tanıştıktan hemen sonra Prenses Rilke'nin hayatında en uzun süreli hamisi oldu
Rilke bağışçılarının paralarını ve davetiyeleri minnettarlıkla kabul etmek yerine onlarla, özellikle de prensesle, gerçek duygusal bağlar kurma eğilimindeydi. Aslında bu böyle çok böyle kasıtlı bir şekilde işte kötü niyet taşıdığından değil, gerçekten Rilke senin başlarda söylediğin gibi o şefkat dolu arayışı var ya, hem annesinden kaynaklı bence, 5 yaşına kadar bir kız çocuğu gibi büyütülmüş, hem de kadınlarla olan bir başka bir bağ var onun. Yani burada ben şu kadını kullanayım, yok bunun parasını kullanayım diye bir yaklaşım bence yok. Ben öyle istemedim. Yani yanında değildik tabii, yani şimdi bayağı iddialı konuştum ama yani ben öyle hissettim. Ama yok, öyle Ee, hissettirmiyor gerçekten. Değil Söyleyecek. mi, yani öyle hissettirmiyor. Çünkü başka yazarların hayatlarını biliyoruz yani. Onu okuyunca öyle anlamıyorsun gerçekten. Burada Rilke farklı yaklaşıyor. Yani mesela çok zarif beyefendi oluşu, mesela öyle değişik, mesela yani şu çok güzel bir cümle, bir dakika orayı bulmam lazım. Rilke aristokratik kadınları cezbetme konusunda doğal bir yeteneğe sahipti. Bu yani kendisi çok böyle uğraşmıyor zaten. Kadınlar da onun yakasını bırakmıyorlar yani. Zaten gözlerine baktın mı, resimlerine bakınca çok derin olduğunu sen de görüyorsundur değil mi? Çok etkileyici yani. O gözlerle dünyaya bakmak. Zaten oldukça büyük gözleri var. Daha çok bakabiliyor, daha çok görebiliyor galiba. Gözlerin diriliğine verelim diyorsun yani bu. Evet. Annem bana küçükken tarla gözlü derdi. Şimdi Rilke'nin gözlerini görünce ne diyecek bilemiyorum. Evet, enteresan. Bir de mesela sorusu çok kıymetli. Savaşın başından beri Rilke kendine şu soruyu yöneltiyordu: nereye aitim? Evet. Bu da çok değişik bir soru. Mesela Batı Avusturya için gururla doğmuştu ama daha sonrasında ise hiçbir millete bağlılık hissetmiyordu. Geçmişimde öyle kayıp ya da hatırlamaktan kaçındığım seneler var ki şimdi artık içsel bir aidiyete ulaşmak için yaşıyorum. Yani sonuna doğru yaşamını bunu keşfetmiş olması da enteresan. Bu cümleyi kurmak da zordur yani. Artık içsel bir aidiyete ulaşmaya çalışmak. Ama burada da Evet, daha önce hani diğer yazarlarda da konuştuğumuz bir şey var ya, yani şöyle bir 10 sene, 20 sene, bir 30 sene daha yaşasaymış acaba, hani bu noktadan hangi noktaya, nereye gelecekti? Gerçekten Rilke'de de aynı duyguyu hissettim. Hesse'de de bunu düşünmüştüm ki Hesse evet, Rilke'ye göre çok daha uzun yaşamış bir yazar olmasına rağmen Rilke'de bunu çok daha böyle derinden hissettim. Yani bu kadar varoluşuyla ve kendi o hani ilham perileriyle diyelim bu hı kadar hı. iletişim halinde kalabilmeyi başarmış bir şairin biraz daha yaş aldığı noktada nasıl bir noktaya geleceği merak uyandırıyor. Ben bunu çok hissettim araştırma yaparken. O zaman sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayatının son evresinde İsviçre'nin Fransızca konuşulan bir bölgesine yerleşti ve orada Rayna yerine tekrar Rene ismini kullanmaya karar verdi. Hatta orada yani gerçekten çok ilginç gelişmeler de olmuş. Çok geçmeden de Fransızca yazmaya başlamış. Fransızca da öğreniyor. Fransızca şiir yazmaya da çalışıyor. Bu da enteresan. Demek ki yani senin için Almanca öğrenmek de o kadar böyle imkansız değil. Her an Almanca öğrenebilirsin diye bir şey çıkarıyorum ben burada. Yani Bir buraya sonuç. nasıl geldik bilmiyorum ama Hiç işin yoktu değil mi Beyza'cığım? ben lisede Almanca dersi aldım aslında. Ama zor bir dil Almanca yani. Zor ya, evet. Gerçekten zor yani, sonradan öğrenmesi zor bir dil ama hani hep şunu savunurum, hep savunurum. Hiçbir şey imkansız değil yani, bir şeyi kafaya koyarsan ve öğrenmek istersen de öğrenebilirsin yani, bir her dilde Kesinlikle. öğrenebilir. Ama yani Rilke özelinde gerçekten mesela Hesse'de bunu bu kadar hissetmemiştim doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Hı Hesse'yi hı, orijinalden okumakla ilgili bu kadar belirgin bir heyecan hissetmemiştim. Çevirileri de gayet şey gelmişti bana, yani doyum veriyor. Ama hı Rilke'de hı. e, o sanki böyle şey gibi, çeviriyi okuyorsun sanki üzerinde böyle bir hafif bir örtü var. O örtüyü böyle bir Var. doğru değil mi? Şimdi sen çeviriyle ilgili şey söyleyince zaten dedim ki ha, demek ki buymuş. Ve tam olarak böyle o anlattığı şeye sanki dokunamıyormuşsun hissini alıyorum ben. Ve o zaman onu düşündüm. Yani acaba dedim, Almancasından bunu okuyor olsam orada daha başka bir örtük dil olabilir, yani o dilin orijinalinin verdiği Evet. bir anlam olabilir. Muhtemelen bunu daha derin bir yerden anlayabilirdik diye düşündüm. O açıdan gerçekten Almancanın eksikliğini ilk defa Rilke'de hissettim yani bu şekilde. O zaman seni bu cepheye doğru davet ediyoruz sevgili Beyzacığım. Ya bence şey var. Rilke'nin yazınında şöyle bir şey var: taşkınlık hali var. O taşmış. Artık o
Yani bir şey hali, büyülü bir şey hali. Sen onu nasıl çevireceksin? Çünkü Hı hı. senin diline taşmamış, o Almanca taşmış. Gerçekten çok zor. Hı hı. Çok isterdim böyle onun nasıl diyeyim, o ilk okuduğun halini Türkçe bir şekilde ifade edebilmek. Ya da e, tabii ki başarılı çeviriler var ama hala Almancası gibi değil. Yani ana dildeki başarıyı kesinlikle yakalayamıyorsun. O yüzden bence sırf onun şiirini, bir tane şiirini anlamak için bile öğrenebilirsin yani diye Yani söyleyebilirim. şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Tam olarak aslında bu en son şeyi baktım. Hatta dedim ki acaba bu metin kısacık ya, bu mezar Hı hı. taşının üzerindeki Aa, evet. mısralar böyle bir kısacık. Acaba dedim bunu sende var mı önünde bilmiyorum, yakında bir yerde. E, Keşke dedim bunu böyle Fatma'ya programda Almanca okutsak. Sanki onun müziğinin, yani Hı Almancanın hı. daha farklı bir şey hissettireceğine dair bir his var çünkü içimde. Şöyle kısacık bir şey, ben Türkçesini okuyacağım tabii ki. Türkçesini oku, tamam. Hı hı. Gül, ey saf çelişki, onca göz kapağı altında kimsenin uykusu olmamanın verdiği neşe diye Türkçe'ye çevriliyor. Mezar taşında yazıyor değil mi? Evet, Zertaş'ın. Onun için sana dedim ya programın başında gül nasıl söyleniyor. Ancak dedim bu vardı karşımda, ona bakıyordum. Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Hı hı. Bence gerçekten yani bir şeyi orijinal dilinde duymak bile farklı Hı bir, hı. anlamasan bile farklı bir etki oluşturuyor insanda gibi geliyor bana. Bir de burada Evet, çok evet. bir parantez açacağım yine ilgilenenler için. Bence buradaki mezar taşındaki hiç vaktimiz kalmadı. Fakat burada bir gül imgesi var mezar taşına koyduğu. Bununla ilgili de çok güzel bir e, yazı var. Aylin Yılmazer'in Hı Rilke'nin hı. Mezar Taşı'ndaki Gül'ün irinde diye bir yazısı var. Hı Bütün hı. edebiyat literatüründeki gül metaforlarını toparlayıp oradaki anlamlarıyla ilgili bir yazı oluşturulmuş. O da çok keyifli ve güzeldi. Ama hani bence sadece bu mezar taşının üzerinde yazan mısra bile üzerine bence konuşulabilecek bir metaforik anlam da taşıyor diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel özetledin bence. Teşekkür ediyoruz gerçekten Beyza. Ben de çok güzel bir şiiri vardı. Son olarak onu okumak istemiştim. Zaten süremizi aşmışız ama bence Rilke bitmedi değil mi? Sanki ikinci bölüm Rilke olurmuş gibi geldi ya. Ama Yani tabii biz ben bir bölüm mesela yapıyoruz. Rodin'le olan ilişkisi, yani o Evet. arkadaşlıkla ilgili çok fazla bilgi vardı burada, onlara hiç girmedim. Hı Dediğim hı. gibi kendisine çok güzel ve disipline eden bir çalışma programı oluşturmuş. Onunla ilgili bilgiler vardı, onlara hiç değinmedim. Bayağı bitmedi yani, ama neticede bitiriyoruz yani yapacak bir şey yok. Yani her şey bir gün bitermiş. Evet, o zaman okuyalım bakalım güzel şiirinden. Hayatımı büyüyen halkalar halinde yaşıyorum. Şeylerin üzerine uzanan. Sonuncusunu yapamayabilirim ama denemek istiyorum. Tanrı'nın etrafında, antik kulenin etrafında dönüyorum. Ve ben binlerce yıldır dönüyorum. Ve henüz bilmiyorum. Ben bir şahin miyim, bir fırtına mı ya da harika bir şarkı. Evet, bu kadar arkadaşlar. Rilke'yi bitiremeyeceğimizi anladığımız için programı bitirmeye karar verdik. Bu arada bekliyoruz yorumlarınızı. Abone olmayı unutmayın. Bunu da son anda bir sıkıştırdım ama yine. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Teşekkürler.